Trenin penceresinden dışarı bakan bir görgü tanığı, iri bir adamın genç bir kadına vurduğunu, ardından kadının ayağa kalkamaması için iki elini de kadının omuzlarına koyduğunu gördü. Tanık trenin penceresini açtı ve genç kadının şöyle bağırdığını duydu: "Lütfen yapma. Lütfen yapma." Tren yolcusu saldırgana durması için bağırdı ama tren çoktan hareket etmişti. Polis olay yerine geldiğinde suça dair hiçbir iz kalmamıştı. 3 gün sonra Carmen'in cesedini buldular. Yıllarca çok sayıda tren yolcusunun şahit olduğu dava çözümsüz kaldı. Ancak savcının kararlılığı ve çözülmemiş dava ekibi sayesinde 40 yıl sonra çözüldü. Gelin bu esrarengiz olaya yakından bakalım. Bu tarz videoları beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. Mayıs 1971'de bir bahar gecesiydi ve Roland Stengel adında genç bir adam yakın zamanda Bremen'e taşınmıştı. Korkunç bir manzarayla karşılaştığında 4498 treniyle eve doğru gidiyordu. Trenin cam kenarında oturuyor, etrafı seyrediyordu. Rayların hemen üst yolu üzerinde bir genç vardı, kızın üzerinde uzun boylu iri bir adam. Adam kadına vurduğunda tanık hızlı bir şekilde pencereyi açmak için koştu ve adama bağırdı, durdurabilmek için. Bu, normalde sessiz olan trende kargaşaya neden oldu ve birçok kişi kargaşanın neyle ilgili olduğunu gördü. Polis alarma geçirildi ve birkaç dakika içinde olay yerine geldi. Ama hiçbir şey bulamadılar. Ne genç kadına, ne de bir adama rastlanmadı. Bu olay birkaç gün sonuçsuz kalacaktı. 17 yaşındaki kızın cesedini bulana kadar. Carmen Campa, tren yolunun hemen üzerinde birkaç metre ötede cansız olarak yatıyordu. Tanık onun öldürüldüğünü gördü, emindi bu çözülmemiş dava pek çok sürpriz ve dönüşe yol açacaktı. Ancak olaydan 40 yıl sonra, bir savcı ve 2 dedektifin inatçı kararlılığı sayesinde Carmen'in cinayeti sonunda çözüldü. Carmen, Gerhard ve Lydia ile 3 çocuklu 5 kişilik bir ailenin ortancı çocuğuydu. Aile Almanya'nın Bremen kentinin kuzeybatısında yaşıyordu. Ailenin özel hayatıyla ilgili ve kampa dair pek fazla bilgi bulamadım. Diğer yıllar ve bir trajedinin kalplerini kırdığı gerçeğinden daha fazlası yok. Carmen, Ocak 1954'te doğdu, ablası ve küçük erkek kardeşi vardı. 17 yaşındaki Carmen, yaklaşık 1.60 boyundaydı, siyah saçlı ve kahverengi gözlere sahipti. Kişilik açısından biraz utangaçtı ama yine de eğlenceyi seven bir tavrı vardı. Modayı seviyordu ve bir ayakkabı mağazasında iş buldu. Liseyi bıraktıktan sonra, ona her zaman güvenebileceklerini bilen anne ve babasıyla birlikte yaşıyordu. Sosyalleşmekten ve arkadaşlarıyla sohbet etmekten hoşlanıyordu. Her zaman eve geleceği saati söyler, söylediği zamanda gelirdi. Her zaman dakikti ve gece yarısı sokağa asla çıkmazdı. Ailesi ona güveniyordu ve Carmen'in beladan uzak duracağını ve söylediği saatte evde olacağını biliyordu. 1 Mayıs 1971 Cumartesi gecesi, Carmen, Oslebshausen, Herrenstrasse 69 adresindeki Micramişi'deki diskoya gitti. O zamanlar burası sanayi bölgesine yakın bir yerdeydi. Carmen, Miramiki'nin müdavimlerindendi ve arkadaşlarıyla dans ederek geçireceği bir geceyi sabırsızlıkla bekliyordu. Akşam 6:30 gibi erkenden yola çıktı. Sevgilisiyle ayrıldığını, parasının olmadığını, arkadaşından hesabı ödemesini, ona geri ödeyeceğini söyledi. Bunun dışında gece diğer cumartesi geceleri gibiydi ve kayda değer hiçbir şey yaşanmadı. Arkadaşlarıyla içki içti, sigara içti, dans edip eğlendiler. Hiçbir kavga ya da başka bir sorun çıkmadı. Kasabada güzel bir geceydi. Saat 11 gibi eve dönmeyi, tren istasyonuna tek başına yürümeye karar verdi. 1127 numaralı trene yetişmeyi ve 5 durak sonra Wegesak'taki evine varmayı umuyordu. Ama Carmen asla o trene binemedi.
11:25'te Schusters'ta bir karı koca, istasyonun yakınında bir kadının çığlıklarını duydu. Ve yardım çağırıyordu. Sesin geldiği yeri tam olarak anlayamadılar ve hemen polise haber verdiler. Bu sırada yakın zamanda matbaacı olarak çalıştığı Bremen'e taşınan Roland Stengel, 4498 treniyle evine doğru gidiyordu. Hoffmann'dan, Bremen ve Gesak'a gidiyordum. Bölgede yeniydi ve kaybolmamak için hala gözlemci ve çevreye dikkat ediyordu. Tren, saat 11:26 gibi Oslobhausen istasyonuna yanaştı ve yolcular kapıların kapatılması için 1 dakika kadar bekledi. Sadece demiryolunun hemen üst tarafında bir şey fark ettik. Trenin penceresinden bakarken, uzun boylu bir adam genç bir kadına yaklaşıyordu. Bir şey olacak gibi durmuyordu. Birbirlerini tanıyor gibiydiler. Adam kadına vurmaya başladı. Daha sonra kaçmaması için 2 elini de omuzlarına koydu. Olayı gören tanık koşarak hemen trenin penceresini açtı ve genç kadının çığlık attığını duydu. "Lütfen yapma. Lütfen yapma." Adam, saldırgana kadına vurmaması için bağırdı, diğer yolcuları alarma geçirdi ve onların da pencerelerden dışarı bakmasını sağladı. Ama o sırada tren çoktan hareket etmişti, çaresizdiler, kadın ve adam gözden kaybolmuştu. Roman Stengel, diğer yolcularla birlikte kondüktörü aradı ve onlara ne olduğunu anlattı. Trende herkes hemen olayı görmüşlerdi. Treni durdurmak için çok geçti ve kondüktör ona sadece birkaç dakika uzaklıktaki bir sonraki durakta inmesini tavsiye etti. Kondüktörün yardımıyla görgü tanıkları bir sonraki istasyona varır varmaz polise haber verdi. Ama bu zamana kadar polis zaten, istasyonun yakınında yaşayan hasta tanıklardan telefon aldıktan sonra bir kargaşa yaşandığını öğrendi. Saldırganın trenden indiğini görgü tanıkları anlattı. Herkes onu 25 ile 30 yaşları arasında tanımladı. Uzun boylu, yaklaşık 175 ila 180 boyunda koyu renkli saçları geriye doğru taranmıştı. Siyah koyu renk bir palto giyiyordu. Kot pantolon ve beyaz balıkçı yaka kazak. Tanık trenden bağırdığında, adamın fark edildiğini bilerek kurbanı aşağıya attığını ve kimliğini gizlemek amacıyla yüzünü kapattığını söylediler. Devriye arabası geldi. 11:45'te görgü tanıkları oraya gitmiş ve bekliyorlardı. Polislere katili nerede gördüklerini göstermeye çalıştılar. 2 polis el feneriyle çevreyi aradı ancak kimseyi bulamadı. Sorun ya da herhangi bir suç belirtisi yoktu. Bloğun etrafında döndüler ama yine sıra dışı bir şey bulamadılar. Polis kapıları çalmaya ve tanıklarla konuşmaya başladı ve saat gece yarısını geçiyordu. Hiçbir şey bulamadılar. Bu arada Carmen'in ailesi gece yarısına kadar eve gelmemesinden endişeleniyordu. Bir süre beklediler ama içgüdüsel olarak bir şeylerin yolunda gitmediğini biliyorlardı. Uykusuz geçen bu gecede kızı ve oğlu eve dönmediği için uyuyamayan baba, Carmen'in gittiği diskoya onu aramaya gitti. Carmen'in arkadaşları geceyi erken bitirmek istemedikleri için oradaydılar, Carmen'in diskoyu tek başına terk etmesi dışında pek fazla bilgi elde edemedi. Elbette bu Carmen'in karakterine aykırı değildi. Ailesine dediği saatte evde olmak için arkadaşlarından erken çıkmıştı. Gerhard, kızının nerede olabileceğine dair başka hiçbir ipucu olmadığından polisi aradı, kızının kayıp olduğunu bildirdi. 4 Mayıs Salı günü öğle saatlerinde polis memurları, Carmen'in en son görüldüğü tren istasyonundan çok da uzak olmayan boş bir alanda yürüyorlardı. Ancak, yakındaki çocuk gözaltı merkezinden kaçan birkaç mahkumu kovalamak için oradaydılar. O sırada korkunç bir sahneyle karşı karşıya kaldılar. Carmen Campa'nın vahşice öldürülmüş cesediydi. Sırt üstü yatıyordu, göğsü çıplaktı ve pantolonu yırtılmıştı. Gerhard Campo, radyoda genç bir kadının cesedinin bulunduğu haberini duyunca arabasındaydı, olay yerine hızlı bir şekilde gitti. Ve kızını gördü, tüm dünyası yıkıldı. Soruşturmada daha fazla vakit kaybetmemenin öneminin farkına vararak, polise mağdurun kimliğini kesin olarak bildirmeyi başardı. O kişi Carmen'di.
Carmen'e tecavüz edilmişti. Katil öldüğünden emin olmak için kalbine kadar bıçaklamıştı. Memur olay yerini inceledi ve sanki yakın zamanda düşmüş gibi görünen bir mendil buldu. Kirliydi, kana benzeyen bir iz görülüyordu. Mendilin bulunduğu yerden çok uzakta olmayan bir yerde Vegesak'ten dönüştüren bileti vardı. Yalnızca Oslebshausen treni için alınmıştı. Polis şu sonuca vardı, bilet büyük olasılıkla Carmen'e aitti. Carmen'in öldürülmesi, normalde güvenli olan Bremen şehrinde kargaşaya neden oldu ve polis, katili tekrar saldırmadan önce yakalamak için yola çıktı. Her biri için bir dosya oluşturuldu. 1000'den fazla dosya ve sayısız tanığın ifadesi vardı. Tüm Bremen davanın çözülmesini istiyor, yardımcı oluyorlardı. Pek çok tanığın bir cinayetin işlendiğini görmesi ve duyması inanılmaz derecede sinir bozucuydu. Birkaç şüpheli vardı, Carmen'in bilinen son hareketlerinin izini sürmek için saat 22 civarında, diskodan ayrıldığını ve iki adamla birlikte Bratwurst'ta biraz brandy ve kola içtikleri Parkst'te adlı bir bara gittiği öğrenildi. Polis, adamları buldu. O sırada memleketi Berlin'e dönen adamların yerini tespit etti ancak ikisi de Carmen'in o gece kendileriyle birlikte olduğunu yalanladı. Ayrıca yapılan otopsi hikayeyi desteklemiyordu ve bunun bir çıkmaz sokak olduğu sonucuna varıldı. Yanlış kimlik vakası yapılmıştı. Carmen'le konuşurken görülen bir başka adam da, 37 yaşında, eroin kullanan, tanınmış bir suçluydu. Bir başka şüpheli vardı, o bardaki garson, adı Harharneknik'ti. Cinayet gecesi bardaydı. Sonraki günlerde kendisine daha fazla vardiya verildi ama o hiç gelmedi. 3 gün sonra, aslında Carmen'in cesedinin bulunduğu gün, kuru temizlemeye verilmek üzere bir takım elbise verdi ve siparişi acil olarak işaretledi. Polis onun olduğunu öğrendi, o zamana dair mazereti yoktu. Cinayetle ilgili onu sorguya aldılar. Harharneknik cinayete karıştığını reddetti, onu suçla ilişkilendiren somut bir kanıt olmadığı için serbest bırakıldı. Müfettişler çocuk gözaltı merkeziyle temasa geçti ve o gün herhangi bir mahkumun serbest bırakılıp bırakılmadığını sordu. Ancak o gece tüm tutukluların orada olduğu bildirildi, kimse ayrılmamıştı. Daha sonra Kuzey Almanya Koruma Enstitüsü tarafından görevlendirilen 2 gece bekçisi öne çıktı. Onlar da sorguya alındı. Nöbetçilerin delilleri vardı ama olaya çok yakın yerdelerdi, o cinayet gecesi. Gece boyunca bina dolaşıp her kontrol noktasında orada olduklarını kanıtlamak için nöbet saatlerini kuruyorlardı. Polise onları ihbar eden 2 güvenlik görevlisiydi, polise cinayet anında meslektaşlarının orada olduklarını söyledi. Yakınlardaki bir binada, belki bir şey duymuş veya görmüştür ümidiyle polis hemen olaya müdahale etti. Cinayetin işlendiği sırada olay mahallinin yakınında bulunan bir güvenlik görevlisinin de bu kişilerle birlikte olmadığı görünüyordu. Bu güvenlik görevlilerini savunan yakın meslektaşları da vardı. İçlerinden biri daha önce saatleri değiştiriyordu. Bir yerlerde uyuyakaldığından şüphelendiler ve takip etmeye başladılar, saati kopya anahtarlarla değiştiriyordu. Böylece bütün gece görevdeymiş gibi görünüyordu. Polis bu adamın geçmişini araştırdı ve kısa sürede onun koruması gereken işletmelerden hırsızlık yaptığı bilinen bir suçlu olduğunu öğrendi. Güvenlik görevlisini, müfettişler sorguladığında, o gece olay yerine 1 kilometre uzaklıkta bulunan güzergah üzerindeki binalardan birine uyumak için gittiğini, ayrıca saati değiştirdiğini ve konuyla ilgili hiçbir şey bilmediğini itiraf etti. Yine de polis onu trendeki görgü tanıkları ile sorguladı ve onun Carmen'e saldıran kişi olup olmadığından tam olarak emin değillerdi. Tanık Roland Stengel, saldırganın daha iri bir adam olduğunu söyledi. Ve gardiyan uykuya daldığını itiraf ederken doğruyu söylüyormuş gibi göründüğünden ve saati manipüle ettiğini itiraf ettiğinden, polis yeterli kanıt olmadığını düşündü. Bu adamdan şüphelenmek, yine başka bir çıkmaz sokaktı. Cinayetten 4 ay sonra, polis soruşturmanın daha fazla sonuç vermesi için halka başvurdu. Mayıs'ta katili görenlerden tekrar yardım istedi. İlki siyah saçlı, beyaz balıkçı yaka kazaklı bir adam. Bu adam kimdi? Aradan 2 yıl geçmesine rağmen suçlu halen bulunamadı.
Bir başka şüpheli ise, inşaat işçisi olan ve her daim alkollü gezen, 37 yaşındaki Otto Becker'di, hemen ifadesi alındı. Cinayet gecesi Zumbahnhof adlı barda olay yerinin yakınında görüldü. Bir garson, Becker'in ona arabasının anahtarlarını verdiğini hatırladı. Araba kullanamayacak kadar sarhoş olduğunu söylüyordu. 3 ay sonra anahtarlar hala bardaydı. Bu kişinin adli dosyası da mevcuttu, bu olay polisin ilgisini artırdı. Araba hırsızlığı nedeniyle suç dosyası mevcuttu. Ayrıca Becker'ın katlanır bıçağı da vardı. Bu cinayet silahı olabilir miydi? Otto Becker, Cermen cinayetiyle herhangi bir ilgisi olduğunu reddetti ve o gece Oslo konut istasyonunun yakınındaki bir barda olup olmadığını hatırlayamadığını söyledi. Çok sarhoş olduğunu ve akşam boyunca birçok barı ziyaret ettiğini hatırladı. Ayrıca anahtarlarını almak için asla geri dönmediğini çünkü hesabını ödeyip ödemediğinden bile emin olmadığını, ancak kimseye zarar vermediğinden emindi. Aslında kendi masumiyetine o kadar ikna olmuştu ki, kendisini temize çıkaracağını umarak fotoğrafının medyaya yayınlanmasını kabul etti. Ancak tonlarca tanık öne çıkıp polisin gözaltında tuttuğu kişinin o önemli gecede Carmen'le birlikte görülen kişi olduğunu söyledi. Becker içinde bulunduğu zor duruma inanamadı ve çaresiz kaldı. Yardım için kendini açıklayan bir mektup yazdı. Bremen'in en tanınmış avukatlarından Heinrich Hannover. Hannover davayı almayı kabul etti ve sonunda tüm kariyerinin en önemli davası olduğunu söyleyecekti. Keskin gözlü avukat davaya yeni bir bakış açısıyla baktı. Öncelikle Becker açıkça eşcinseldi ve bunu neden yaptığını merak ediyordu. Peters, Becker'a o gece Carmen'in çığlıklarını duyup duymadığını sordu. Zira kendisinin ifadesine göre, tanıkların suçun işlendiğini gördüğü yerin çok yakınındaydı. Becker çığlık duyduğunu hatırlamadığını söyledi. Polis bunun üzerine eğer söylediği gibi barda olsaydı bir şeyler duyacağı sonucuna vardı. Polis ifadelerine inanmadı. Hannover'in delillerinin zayıf olduğu yönündeki itirazlarına rağmen polis, Otto Becker'i Cermen Kamp'a cinayetiyle suçlamak için yeterli delilin bulunduğuna inanıyordu. Otto Becker'in davası 12 Kasım 1974'te Bremen Bölge Mahkemesi'nde başladı ve Becker suçlu bulundu. Ocak 1975'te 12 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Savunma avukatı Heinrich Hannover müvekkilinden vazgeçmeyi reddetti. Otto Becker'in masumiyetine inandı ve taş üzerinde taş bırakmayacağına yemin etti. Tutuklanmadan kısa bir süre sonra, genç bir katip savcılıktan bilgi sızdırdı. Bu dosyalar avukatın çok dikkatini çekti. Alınan bilgiler, 197 sayfalık dava dosyasıydı. Daha sonraki yıllarda iyice bilinen 59 numaralı adli dosya olan Helmut Harnack'e ait başka bir şüphelinin daha olduğunu ortaya çıkardı. En başından beri soruşturma altındaydı. Müfettişler olası bir şüpheli olarak Harnack'i araştırırken, baş müfettiş görevlendirildi ve yerine yeni bir müfettiş getirildi. Burada bilgi aktarımı sırasında ek dosya sunuldu ve önemsiz görüldü. Tüm ipuçlarının tükendiğini gördüler. Ve böylece dosya tozlu raflara taşındı. Ancak Hannover dosyayı incelediğinde polisin neden Harnack'i değil de Becker'ı suçladığı konusunda kafası karışmıştı. Her iki adamın da kanunla başı dertteydi, ancak daha da önemlisi, Harnack'i geçmişte cinsel saldırıyla suçlanmıştı. 1 Mayıs Cumartesi günü, her iki adam da Oslepshausen'de barlara gittiler ve ikisinin de mazereti yoktu. Cinayet sırasında Hannover, adli tıp dosyasındaki 50 numaralı bir başka adamın da olduğunu gözlemledi. En az onun kadar şüpheliydi. Daha fazlası olmasa da Becker gibiydi. Buna dayanarak Becker'in mahkumiyetine itiraz ederek içeriden yardım talebinde bulundu. Hannover'in ilk duruşma sırasında mahkemenin bir hata yapması durumunda, Becker kendini savunmaya geçebilecekti. Avukat bir hata tespit etmişti. Bir kişinin dosyada adı olmasına rağmen sorguya alınmamış, hiçbir araştırma yapılmadan, hatta DNA bile alınmadan, salıverilmesine anlam verememiş, en az Becker kadar suçlu olduğunu dile getirmiştir. Bu bir dikkatsizlikti ama usul hatası sayılacak kadar önemliydi.
Federal Adalet Divanı'nın başka seçeneği yoktu. Yeniden yargılamaya izin verildi. Becker'a Brennan Bölge Mahkemesi hakim önünde kendisini savunması için bir şans daha verildi. Bu duruşma sırasında Hanover, Harnack'i tanık olarak davet etmişti. Mahkemeye Harnack'in kanunlar dışında yaşayan ve başıboş olarak tanınan birinin bu suçu işlemek için imkan ve fırsata sahip olduğu yönünde bir teori sunuldu. Daha önce de cinsel saldırıyla suçlanmıştı ancak masum olduğu ortaya çıktı. İddia edilen itiraflara ilişkin tanık ifadeleri de sunuldu. Arkadaşlarıyla gece dışarı çıktığı sırada, iddiaya göre katilin onların masasında oturuyor olabileceğini söyledi. Diğerlerinin suçluluk duygusu kesin olarak kanıtlanmadı. Hanover'in başardığı şey davaya makul şüphe aşılamaktı. Böylece 28 Kasım 1976'da Otto Becker, German Campo cinayetiyle ilgili tüm suçlamalardan beraat etti. Bu, Hanover'in kariyerini belirleyen dönüm noktası niteliğinde bir davaydı. Daha önce de çok iyi tanınıyordu ama müvekkilini serbest bırakma şekli, Alman hukuk okullarında savunma hukukunun bir planı haline geldi. Her türlü adli hata davasında olduğu gibi Becker'in serbest bırakılması acı tatlıydı. Elbette hiç kimse masum bir adamın işlemediği bir suçun bedelini ödemesini istemezdi. Peki Carmen'i o öldürmediyse kim öldürdü? Harnack'e karşı onu cinayetle suçlamaya yetecek kadar kanıt var mıydı? Müfettişlerin adımlarına dikkat etmeleri gerekiyordu ve eğer Harnack'i tutuklamak istiyorlarsa, su geçirmez bir davaya ihtiyaçları vardı. Başka bir masum adamı hapse gönderemezlerdi. Harnack'in masum olduğunu iddia ettiği şey de buydu. Sonuçta Helmut Harnack'teki soruşturmada somut deliller yoktu. Soğuk kalan davada German Campa'nın faili meçhul cinayeti 40 yıl boyunca Bremen emniyetinde kimsenin unutamayacağı bir yara izi haline geldi. 1990 yılında dönemin savcısı delillerin yok edilmesini emretmişti. Bu, pratik sebeplerden dolayı pervasızca verilmiş bir karardı. 10 yıl sonra dedektif Acel Peterman, Commo'nun dosyasına yeniden bakıyordu ve herhangi bir şeyin kurtarılıp kurtarılmadığını merak ediyordu. Adli tıp laboratuvarlarını takip etti ve buldu. Gözaltında German'in paltosunda kendisine ait olmayan bir saç kılı bulundu. Bu saç, yok edilen delillerle birlikte yok olmamıştı. 1971'de Wiesbaden'deki Federal Polis Ofisi'ne gönderildi çünkü o zamanlar en gelişmiş adli tıp laboratuvarına sahiplerdi. Şans eseri, Brennan polisine teslim etmeyi ihmal ettiler ve bu nedenle örnek muhafaza edildi. Bunu tüm şüphelilerin örnekleriyle karşılaştırdılar. Vakada eşleşme bulunamadı. Cinayetten 30 yıl sonra German Campa'yı kimin öldürdüğünü hala bilmiyorlardı. Daha sonra Nisan 2011'de, yeni soruşturma teknolojisinin yardımıyla savcı Uwe Pijart, Brennan ile birlikte Neuer'e dava ile ilgili bilgi verdi. Amacar aşağı yukarı Carmen'le aynı yaştaydı ve o dönemde Bremen'de yaşıyordu. Ve Becker'in duruşmasını yakından takip etmek onun hukuk okumak istemesine neden oldu. Ama bu davanın bir gün masasına geleceğini en çılgın rüyalarında bile hayal etmemişti. Olay yeri fotoğrafını ofisindeki bir ilan panosuna iliştirdi ve sonunda sorunu çözmek için elinden gelen her şeyi yapacağına söz verdi. İlk adımlarından biri, o sırada Hamburg'da yaşayan Helmut Harnack ile yeniden röportaj yapacaktı. Görüşmeden sonra Carmen'i öldürenin Harnack olmadığına ikna oldular. Kendisine göre bir kadın erkek olarak gençlik günleriyle övünüyordu. Ancak onu cinayetle ilişkilendiren hiçbir kanıt yoktu. Pijart ve çözülmemiş dava dedektifi, asıl olay mahalline giderek ve Carmen'in cinayet gecesi bilinen son hareketlerini fiziksel olarak yeniden canlandırarak soruşturmayı sıfırdan başlatmaya karar verdi. Yeniden canlandırma benzer koşullarla Nisan ayı sonunda yapıldı. Carmen bunu 1 Mayıs 1971 gecesinde yaşamıştı. Adeta zamanı geriye çevirerek olayları canlandırdılar. Kalabalık tren istasyonunun olması gerekiyordu. Aynen yıllar önce olduğu gibi. Carmen'in perona ulaşmış ve katille yüz yüze geldiğinde trenini bekliyor olma ihtimalini değerlendirdiler.
Katil ya Carmen'i oraya kadar takip etti ya da ona rastladı ve bu fırsatı kullanarak saldırı düzenledi. Canlandırma sona erdi. Polis memurları özgünlük sağlamak için Bremen'deki sayısız ikinci el mağazasını ziyaret ederek Carmen'in giydiğine benzer 70'lerden kalma ayakkabılar aldı. Bu önemliydi çünkü cinayetin işlendiği gece bazı raylar tren trafiğine kapatılmıştı ve bir teoriye göre Carmen bu yoldan geçmişti. Çakıl taşlarında yürürken ayakkabılarının topuklarında bazı çizik izleri olurdu. Ancak yeni alınan ayakkabılar hiç zarar görmedi. Canlandırmada boyu ve kilosu Carmen'e benzeyen genç kadın, çakılların üzerine basarak rayları geçti ve şüphelenildiği gibi her iki topuğu da çakıldan kaynaklanan çiziklerle delik deşik oldu. Yani muhtemelen rayların üzerinden ve çakıllarda yürümedi. Bu, onun taşınmış olabileceği ya da ayakkabılarına zarar vermemek için yavaş ve dikkatli bir şekilde yürümüş olabileceği teorisini ortaya çıkardı. Bu da o noktada birinden uzaklaşmaya çalışmadığı ihtimalini ima ediyor. Araştırmada akla gelen teoriden biri olan tuvaletini yapması gerektiği için demiryolu hatlarını geçti. Ancak diğer tarafa geçtiğinde katiliyle tanıştı. Görgü tanığının anlatımını hatırlarsanız, Carmen ve saldırganın az önce karşılaşmış, iki tanıdık gibi göründüğünü söyledi. Onunla gitmiş olma ihtimali göz ardı edilemez. Rahatlamak için tek başına raylardan aşağı indi. Olayı çözmeye kararlı olan savcı, Hicard üzerinden Bremen ne yönüne geçmek üzere Deutsche Bahn'dan tren kiraladı. O sırada tanık, Carmen'e yapılan saldırıyı gördüğünü iddia etti. Savcı ayrıca DNA kanıtı bulmayı umarak Carmen'in iyi korunmuş kıyafetlerinin yeniden test edilmesini emretti. Ki bu da elbette 70'lerin başlarında adli tıp testlerinde sınırlamalar olduğundan yapılmamıştı. Maden Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü işi ele aldı. Bu, Carmen'in kıyafetlerinde bulunan saçtı ve DNA profilini çıkarmayı başardılar. İki çözülmemiş vaka dedektifinden oluşan A takımı ayrıca tanık ifadeleri, röportaj tutanakları ve olası ipuçlarını içeren binlerce dosyayı incelemekte görevlendirildi. Aylarca süren ince dosya taramasından sonra, bir tanesi göze çarpıyordu. Geride kalanlardan, ilk soruşturmada 135 numaralı adli tıp dosyası, Carmen'in öldürülmesinden bir gün sonra oluşturuldu. Sahip olduğunu iddia eden kişi güvenlik görevlisiydi. O gece uyuyakaldım demişti. Ama hikayenin devamı yoktu. Cinayet mahallinin yakınında bulunan mendilin de kendisine ait olduğu eşi tarafından tespit edildi. Mendilde kan vardı. A grubu kan güvenlik görevlisiyle aynı kan grubuna aitti. Kurbandan alınan sperm örneği, Carmen'e bir kişinin tecavüz ettiğini gösterdi. Adli tıp müfettişleri cesedinin bulunduğu yerin öldürüldüğü yer olmadığını belirledi. Bir kolu vücudunun yanındaydı, bir eli aşağı yukarı karnının yanındaydı ve diğeri ters yönde başının yanındaydı. Teoriyi Carmen'le aynı büyüklükteki bir kişiyi kullanarak test ettikten sonra polis, birinin omzuna alıp taşınıp yere atılması durumunda bu şekilde düşeceği sonucuna vardı. Peki neden o zaman o gece Carmen'in cesedi bulunamadı? Bu demek oluyor ki, cesedi oraya yakın bir yere saklanmıştı. Polisler olay yerinden gittikten sonra katil Carmen'in yanına tekrar mı gitmişti? İlk soruşturma sırasında, adli tıp muayenesi Carmen'in çoraplarında lifler buldu ve bunun bir paspastan geldiği sonucuna vardı. Pek çok ifade dosyasında Carmen'in cesedinin daha sonra cinayet gecesi saat 12.30'da bulunduğu civarda moped kullanan birinin görgü tanığı ifadesi vardı. Sona ermemiş vaka ekibi, güvenlik görevlisinin o geceki olaylarla ilgili anlatımını çürütmeye karar verdi ve o gece görevde olsaydı yapması gereken şeyi yaparak izleyeceği rotaya baktı. Hatırlarsanız o sırada 1 kilometre uzaktaki bir binada uyuduğunu ve saatleri sonradan değiştirdiğini söylemişti. Ama çözülmemiş vaka dedektifleri olaya bakmaya karar verdiler. Saat anahtar damgaları tam olarak kaydedilmişti. Ve sonra durdu. Carmen'in istasyona varmasından birkaç dakika sonra. 1120 kontrol noktasından bir sonraki durağına giden güvenlik görevlisi, mopediyle demiryolu seti boyunca ilerlemek zorunda kaldı ve bir sonraki noktasına, saat 11.48'de Bachmann binasına vardı. Son check-in tarihi 11.20 idi.
11.26 onun tanımına uyan bir adamın Carmen'e saldırdığı görüldü. 2011 yılında savcı Picard ve çözülmemiş dava dedektifleri, güvenlik görevlisinin eşinin verdiği ifadeyi değerlendirdi. Eski eşi kendi hayatından korkuyor. Eski kocasının güvenilir, çalışkan bir adam olmadığını iddia etti. Seks takıntısı olan, evlilikleri boyunca onu haftada birkaç kez tecavüz eden ağır bir içici. Bu, müfettişlerin umutsuzca ihtiyaç duyduğum olaydı. Ancak güvenlik görevlisinin 2003 yılında vefat etmesiyle ilgili başka bir sorun daha vardı. Güvenlik görevlisinin karısı polise, onlar ayrıldıktan sonra onun yalnız yaşadığını ve pek arkadaşı olmadığını söyledi. Bir daha asla evlenmedi ve alkolik bir keşiş hayatı yaşadı. Sona gelen araştırmacılar, DNA testi için tükürük örneği verecek olan kız kardeşle temasa geçti. Ve nihayet, tüm sıkı çalışmalarının karşılığını aldılar. Carmen kampüsünün paltosunda bulunan saçın mitokondriyal DNA özellikleri, güvenlik görevlisinin kız kardeşinden alınan örnekle eşleşiyordu. Sonunda DNA eşleşmesi yaptılar. 19 Ağustos 2011'de Cumhuriyet Savcılığı, Bremen polisiyle birlikte bir basın toplantısı düzenledi ve bu toplantıda sonunda Carmen'in katilinin Hermann R. olduğu açıklandı. Yanlış zamanda yanlış yerdeydi, şehvet düşkünü bir katille yollarının kesişeceğini bir kez bile düşünmemişti. Ya Picard güvenlik görevlisinin asla olmadığını söyledi. Şüpheli olarak hiçbir zaman görülmedi. Ancak deliller onu zamanında tutuklayacak kadar güçlü değildi. Kolluk kuvvetlerinin bu davayı çözmeye kararlılığı sonunda bir çözüm getirdi. Hermann R. hiçbir zaman adalet önüne çıkarılmayacak olsa da sonunda durumu Carmen'in ailesine anlatabildiler. Bu adam kimdi? Onu onlardan kim almıştı? Kendine bunu görev edinen Picard, basın toplantısından önce haberi vermek için Carmen'in ailesini bizzat ziyaret etti. Bu sırada annesi Lydia 80, küçük erkek kardeşi ise 51 yaşındaydı. Acı onları boğdu. Onlara göre Carmen her zaman 17 yaşında olacak. Ve onu kimin öldürdüğünü artık biliyorlar, onu geri getiremeyecekleri gerçeğini değiştirmiyor. Bremen'e gelen herhangi bir ziyaretçiye, demiryolu setiyle Ostebschausen'deki iş parkı arasındaki dar yol sıradan görünebilir. Ama yerel halk asla unutmayacak. Burası Carmen kamp yeri olarak akıllarda. Kimse unutmadı, kimse unutturmayacak. Evet arkadaşlar, bir davanın daha sonuna geldik. Bu konu hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Bir sonraki dava videosunda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.